Cin düğünü. Köyde bazı yerler vardır. İnsanlar orayı bilir ama tarif etmez. Adını anmaz, yolunu göstermez. Çünkü bazı yerlere yol tarif edilmez. Sadece kaçınılır. Bizim köyde bu yer eski mezarlığın arkasındaki düzlükteydi. Kimse oraya mezarlık arkası demezdi. Kimse şu tepenin dibi diye anlatmazdı. Sadece tek bir kelime vardı. Düğün. Ama bu düğün kimsenin evlenmediği bir düğündü. Annem bu olayı bana ilk anlattığında çocuktum. Anlatırken gözleri bana bakmazdı. Hep aynı noktaya. Sanki hala orada duran bir şeye bakardı. O zamanlar gençmiş. Köy işlerinden korkmazmış. O gün çobanla birlikte yaylaya koyun götürmüşler. Sabah her şey normalmiş. Kuşlar ötüyormuş, rüzgar serinmiş. Ama ikindiye doğru hava değişmiş. Rüzgar bir anda kesilmiş. Kuşlar susmuş. Güneş hala gökyüzündeymiş ama ışığı yokmuş. Annem hep aynı cümleyi kurardı. Hava kararmadı ama aydınlıkta kalmadı. Sonra o ses gelmiş. Uzaktan, derinden, ritimli ama tanımsız. Çoban durmuş. Abla demiş. Sen de duyuyor musun? Ses yaklaştıkça çoban huzursuzlanmış. Sürekli arkasına bakmış. Ellerini ovuşturmuş. Düzlük göründüğü anda çoban bağırmış. Bunlar insan değil. Ve annemi orada bırakıp kaçmış. Ne koyunlara bakmış, ne arkasına dönmüş. Annem bir anda yalnız kalmış. Kalabalık anneme dönmüş. Hareket ediyorlarmış ama yürümüyorlarmış. Ayak sesleri yokmuş. Gelin ortadaymış. Elbisesi beyaz değilmiş. Toprak rengindeymiş. Bir ses gelmiş. Bakmaması gerekiyordu. Bir başkası ama baktı. Gelin anneme yaklaşmış ve fısıldamış. Henüz değil. Annem köye döndüğünde konuşamamış. Günlerce yataktan kalkamamış. Saçlarından toprak dökülmüş. Bir hoca çağrılmış. Hoca annemi görünce geri adım atmış. Bu kadın çağrılmamış demiş. Ama görülmüş. 3 gün dua okunmuş. 3. gece annem bayılmış. Uyandığında sadece şunu söylemiş. Beni bıraktılar. Ama unutmayacağımı söylediler. Yıllarca bu hikayeyi dinledim ve inanmadım. Ama yıllar geçtikçe geceleri rüyalarımda aynı düzlükte yürüdüğümü görmeye başladım. Gelin bana bakıyordu. Sonra bir gün içimde garip bir kesinlik oluştu. Gitmem gerekiyordu. Gündüz yola çıktım. Ama yolun yarısında hava değişti. Gökyüzü kapandı, rüzgar yükseldi. Mezarlığa vardığımda sessizlik vardı. Ama bu sessizlik huzurlu değildi. Düzlüğe adım attığımda onları gördüm. Gelin ve damat oturuyorlardı. Sandalyeye değil, taşta değil, sanki havaya oturmuş gibiydiler. Kıpırdamıyorlardı. Bir adım daha attım. O anda gelin başını kaldırdı. Ama yüzü bana dönük değildi. Bir anda ayağa kalktılar. Ayakları ters yöndeydi. Ve yürüdüler. Ters adımlarla. Topukları öne basıyor ama bana doğru geliyorlardı.
Damat kafasını eğdi ve dedi ki, yanlış zamanda geldin. Gelin sadece şunu söyledi. Henüz hazır değilsin. O anda boğazım kilitlendi. Kaçamadım. Dizlerim çöktü. Bir el omzuma dokundu. Soğuktu. Gözlerim karardı. Kendime geldiğimde köydeydim. Mezarlıktan nasıl çıktığımı bilmiyordum. 3 gün ateşler içinde yattım. Rüyalarımda sürekli aynı şey oluyordu. Gelin bana bakıyor ama konuşamıyordu. Damatsa arkasını dönüyordu, yüzünü hiç göstermiyordu. Dayanamadım. Annemin yıllar önce gittiği hocayı buldum. Kapıyı açtığında yüzü düştü. Beni süzdü, konuşmadan içeri aldı. Daha ben bir şey söylemeden fısıldadı. Sen gittin. Oturduk. Işık loştu. Evde ağır bir koku vardı. Tütsüyle nem karışımı bir şey. Hoca konuşmaya başlamadan önce uzun süre sustu. Sonra dedi ki, onlar insan değil. Ama tamamen cin de değiller. Düğün günü mezarlığın olduğu yerde bir düğün kurulmuş. Gelinle damat aynı gün ölmüş. Kimi der ki zehirlenmişler. Kimi de der ki toprağa gömüldüklerinde hala nefes alıyorlarmış. Ama düğün yarım kalmış. Yarım kalan şey, dedi hoca, öte tarafta tamamlanmak ister. Annem çağrılmamıştı. Ama ben çağrılmıştım. Hoca ayağa kalktı. Sandıktan küçük bir bez çıkardı. Üzerinde eski yazılar vardı. Onlara boş elle gidilmez dedi. Ama altında, gümüşte kabul etmezler. Sonra bana baktı. Senden bir parça isterler. Makası çıkardı. Anlamamıştım ne olduğunu. Çok korktum. Saçımı kesmeye başladığında evde rüzgar yokken mumlar titredi. Duvarlardan hafif çatırtılar gelmeye başladı. Bir tel saçımı aldı. Ama normal bir tel gibi durmuyordu. Sanki canlıymış gibi hafifçe kıvrılıyordu. Hoca saçı avucuna koydu, dualar okumaya başladı. O an evdeki hava değişti. Boğazım sıkıştı, kalbim hızlandı. Saç teli yavaş yavaş sertleşti. Sonra büküldü, kendi kendine halka oldu. Ben dokunmadım, hoca da dokunmadı. Bak dedi, onlar seni hissediyor. Takı tamamlandığında hoca yorgun düştü. Elleri titriyordu. Annen için ben gittim dedi. Ama bu sefer ben gidemem. Yaşlıyım. Beni bırakmazlar. Gece gittim. Daha köyden çıkmadan düğün sesini duydum. Davul değildi, zurna değildi. İnsan sesi gibi ama boğazdan değil, topraktan geliyordu. Mezarlığa vardığımda kapı açıktı. Ama içerisi karanlık değildi. Sanki yerin altından ışık vuruyordu. Düzlüğe çıktım. Gelin ve damat yine oturuyordu. Bu sefer etrafları doluydu. Kalabalık sessizdi. Kimse oynamıyordu. Ayağa kalktılar. Ayakları yine ters yöndeydi. Ama bu sefer yürümek yerine sürünür gibi geldiler. Topukları önde, dizleri geriye kırılarak. Kemik sesleri duydum. Gelin konuştu. Annen baktı, sen geldin.
Damat başını kaldırdı. İlk kez yüzünü gördüm. Gözleri yoktu. Ellerim titrerken mezarı buldum. Gelin mezarıydı. Takıyı çıkardım. O an kalabalık geri çekildi. Rüzgar çıktı. Toprak kıpırdadı. Takıyı mezarın başına bıraktım. Gelin çığlık atmadı ama derin bir nefes aldı. Damat geri geri yürüdü. Ters adımlarla ve tekrar oturdular. Düğün sesi yavaşladı, sonra sustu. Ama tamamen bitmedi. Şimdi hala bazı geceler köyde çok uzaktan boğuk bir düğün sesi gelir. Ben gitmiyorum. Onlar da gelmiyor. Ama biliyorum. Beni tanıyorlar. Düğün sesi kesildikten sonra bir süre hiçbir şey olmadı. Ne rüya gördüm, ne ses duydum, ne de geceleri irkilerek uyandım. Köyde herkes rahatladı. Artık o düzlükten gelen sesler nadirleşti. Ama ben fark etmeden geçen bir şey vardı. Bir sabah aynaya baktığımda gördüm. Saçımı hoca kestiği yerden itibaren sadece tek bir tutam beyazdı. Tamamen beyaz. Ne dökülüyordu ne de uzadıkça rengi değişiyordu. Aradan yıllar geçti. Saçım uzadı, kestirdim. Ama o beyaz tutam hiç kaybolmadı. Boyadım. Diğerleri tuttu. O tutam tutmadı. Sanki saçım değilmiş gibi. Sanki orada duran şey benimle gelmemişti. Bir gün annem fark etti. Uzun uzun baktı. Sonra gözlerini kaçırdı. Bende de var dedi. O an anladım. Onlara bir şey bırakmamıştım. Onlar da benden bir şey almıştı. Şimdi köyde hala bazı geceler uzaktan düğün sesi duyulur. Ama artık bana gelmiyorlar. Ben de oraya gitmiyorum. Ama biliyorum. O düğün hala sürüyor.